Ben Hamiyet Akpınar, Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size trend avcılığı yapacağım ve allık sürme tekniklerini birlikte inceleyeceğiz. Hem de en trend olanlarından. Güneş kremini nasıl kullanmalıyız? Hangi ürünleri tercih etmeliyiz? Ayrıntılı bir şekilde size anlatacağım. Aklınızda hiçbir soru kalmayacak. Ama her şeyden önce güzeller güzeli bir konuğum var ve onun makyaj çantasına güzellik dedektifliği yapacağım. O zaman karşınızda Melis Minkari. Konfetiler patlasın lütfen. Bugün güzeller güzeli bir konuğum var ve karşınızda Melis Minkari. Hoş geldin Melis'ciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Her şey yolunda. Çok freshsin, çok güzelsin. Ama bizim merak ettiklerimiz var değil mi? Sen günlük hayatında nasıl makyaj yapıyorsun? Vazgeçemediğin ürünler var mı? 5-6 çeşit lipstik ve ruj kesinlikle oluyor çantamda. Onun dışında böyle şeyi seviyorum. Hemen böyle pembiş pembiş aldıklar süper. seviyorum. Güzellik dedektifliğimi ortaya koyacağım ve hemen senin o küçük makyaj çantan var ya hani böyle yanından ayırmadığın. Aslında onlar bize çok referans verecek. Senin küçük sırların bence o çantanın içinde. Hemen o çantayı alıp bir güzellik dedektifliği yapayım. Hadi Hamiyet iş başında. Evet, çantamız geldi. Küçük demiştim ama evet küçük ama oldukça dolu bir çanta. Lipstik dolu dediğim gibi. Gerçekten lipstik dolu. Bakayım bir. Bayağı lipstik var. Yani neredeyse göz ürünü hiç yok. Neler var diyelim. Vazgeçilmezin concealer. Concealer'da fondöten kullanmıyorsun. BB krem kullanmıyorsun. Evet, çok fazla geliyor, çok parlak geliyor. O yüzden ben de daha böyle lokal hani concealer, sivilcem çıktıysa gözümün altı hani renk tonunun farklı olduğu bir yer varsa orayı kapatıyorum. Eşitlemek için ve fırça kullanıyorsun. Süper. Çok profesyonelce. Bu tarz mat kapatıcılar gerçekten bütün yüze kullanılıyor. O anlamda çok ideal bir şey yapmışsın. İkinci vazgeçilmezin ne dedin? Allık. Aldık. Onu yeni aldım bu Ay arada. minnak bir şey. Çok Evet. tatlı. Tam senlik bu değil mi? Böyle Çok şeftali seviyorum pembe. minik çantama sığdırabileceğim minik şeyler. Evet bunlar tam ceplik. Minnak Evet. cep çantaları için çok iyi. Bu allığı da fırçayla kullanıyorsun. O da güzel. Bu rengi de gerçekten çok güzel. Bunu da bu fırçayla kullanıyorsun. Okey bu da başarılı. Rujlara geliyoruz. Şimdi bak Hadi rujları bakalım. al sana. Önce bakım yapan bir lip balm. %100 vazgeçilmezim bu arada yani hani ona bağımlı olabilirim. Şahane. Evet gerçekten ben de seviyorum. İkincisi yine bakım yapıyor ve de renklendiriyor. Bu da şahane bir ürün. O tam setlik mesela hani bir şey var Aynen. ama yok ama hani renk de veriyor, parlatıyor da. Sana çok yakıştığını düşündüğüm bir renk. Şu anda dudağında da olan böyle biraz gül kurusu gibi süper, alnına da çok uyum sağlamış. Ya senin dudağının rengine yakın zaten. Evet aynen. Çok farklı bir renk değil. Çok O da güzel. gibi. Ve sürpriz lip balm. Evet. Onları da seviyorum ya. Onu da Uygulama seviyorum. yerine bunları tercih ediyorsun. Okey bu da güzel. Ve neler var? Kaşına önem veriyorsun anladığım kadarıyla. Evet ya ona takım ya bir teli düşsün böyle şeyim yani. O yüzden kaş tarağı kesinlikle. Şunlardan hiç para vermedim buna bu arada hayatımda. Gerçekten. Setten mi? Ya, evet setten Hülya. Setlerden. Teşekkür ederim bu arada. Bu da herhalde sabitleyen bir jel. Bu da şahane. Çok gerçekten işe yarıyorlar sabitleyen jeller. Evet. Kesinlikle deneyin siz de. Başka ne var? Ay olmazsa olmaz el kremleri. Ay sürsene hakikaten süpermiş gerçekten. El kremine ben de çok önem gösteriyorum. Benim küçük çantamda nefis mutlaka el kremi vardır. Tabii bir de o kadar böyle asi ve gür saçları olan bir insanın olmazsa olmazı tabii ki de Toka. saç tokası. İmkansız bu arada yani. Hiç göz ürünü göremiyorum. Ya şöyle oluyor. Bir gece eventi varsa, arkadaşlarımla dışarı çıkıyorsam, bir yere davetliysem, bir şey buraya geliyorsam o zaman göz makyajı yapıyorum ama daha yeni lifting yaptırdım. Ve ağlama sahnelerinde de rimelin akması falan sorun oluyor. Makyaj silmek. Evet. Hani çok böyle hani artık makyajdan çok sıkıldığım bir döneme denk gelmiştim. Yüzün gözün ne hale gelmiş. Kıyamam.
Bence çok mantıklı. Bu arada gerçekten göz makyajı çok fazla sevmeyen, üşenen, yapmaya veya çıkartmaya üşenen insanlara kirpik liftingi birebir tavsiye ediyoruz. Evet, şimdi malzemeleri koyduktan sonra o konuya da gelmek istiyorum. Sen aslında dizide 4 yıldır oynuyorsun. Neredeyse orada büyüdün de diyebiliriz, değil mi? Ve makyajsız bir çalışma oluyor. Rolün gereği lise öğrencisini canlandırıyorsun ve makyaj yapmıyorsun. Ama bunun dışında seni mesela farklı ortamlarda, ne bileyim, bir çekimde, eventte, hatta bir müzikalde seni böyle iddialı bir makyajla da gördük. Açıkçası ben beğendim. Seni öyle farklı farklı görmekten hoşlandım. Yakıştığını da düşünüyorum. Sen nasıl hissediyorsun böyle değişik tarzlarda olmaktan, farklı makyajlarla? Ben bayılıyorum yani. Ben şeyi seviyorum. Yani biri alsın ve şekilden şekile sokuyor. O zaman son sorumu sorayım. Bir dönem filmi ya da dizisi yapsaydın hangi dönemde oynamak isterdin? Çok günümüz insanı olduğumu düşünüyorum ama kostüm olarak falan daha böyle 70'ler, hani o müzikler, o dans, sahne üstünde böyle çok cıvıl cıvıl bir kadını canlandırmak isterdim. Ay evet, sana eyelinerlı makyajlar da çok yakışırdı bence. Çok güzel bir 70'ler popstar falan olurdun yani. Çok da güzel olurdu. Evet, Melis'in çantasını saçtık ortaya. Dedektifliğimizi yaptık. Bütün incelemelerden geçti. Melis dudak makyajına ve dudak bakımına çok önem veriyormuş. Onu fark ettik. Ama zaten o kadar güzelsin ve cildin o kadar güzel ki gerçekten çok fazla makyaja ihtiyacın yok. Seni çok seviyoruz. İyi ki geldin Melis'ciğim. İyi ki çağırdınız. Çok teşekkür ederim. Ben yine viral olmuş içerikleri sizin için inceleme altına aldım. Şimdi de detaylıca anlatacağım. Hatta uygulama bile yapacağım. Sağlıklı cilt görünümün sırrı nedir? Kıpkırmızı, kanlı canlı yanaklar. Öyle değil mi? Hepimiz çok sevmiyor muyuz? Şimdi de son zamanlarda öne çıkmış allık sürme tekniklerini birlikte deniyoruz. Neler var? Bir takım harfler var bu tekniklerde. W, C şeklinde allık uygulamaları var. Küçük bir uygulamayla göstereceğim. Hadi uygulamaya başlayalım. Allık, 2 pof yeter diye düşünüyorum. Oha, oha. Önce W allık tekniğiyle başlıyorum. Çok pratik bir uygulama zaten. Bayılacaksınız. Evet, takipte kalın. Allığımı alıyorum. Fazlasını elimin üstünde bu şekilde yapıp yanağım ön kısmından başlayıp yukarıya doğru fırçayı yumuşak hareketlerle ilerliyorum. Yine aynı şekilde diğer yanağı yapıyorum. Buradaki kilit nokta burun üstüne getirdikten sonra hafif yanlara doğru yaymak. Bu şekilde bir W harfi elde ediyoruz. Bu W tekniği güneşten yanmış efekti verirken aynı zamanda yüzü çok dinamik gösteriyor ve çok güzel bir sevimlilik katıyor. Şimdi de C tekniğiyle uygulamaya geçiyorum. C tekniği biraz yüzü boyutlandırma ve inceltmek için kullanılan bir teknik. Sena'nın yüzü aslında çok ince yapılı ama ben yine de uygularken anlatacağım nasıl olması gerektiğini. Elinizi şöyle bir C harfi yaparak bu şekilde zaten uygulama yapmanız gereken alanları görmüş olursunuz. Allığımı şu an dokunduruyorum ve o C harfini bu şekilde allıkla oluşturdum ve yumuşak hareketlerle allığımı yayıyorum. Hareketlerim hep yukarıya doğru. Gördüğünüz gibi bu C harfi gerçekten yüze bir lifting etkisi yarattı ve bir incelme sağladı. Seninle işimiz bitti. Hadi marş marş. Bugünkü Güzellik 101'in konusu güneş koruyucuları. Havalar ısınıyor. Peki güneş kremlerimiz hazır mı? Eğer değilse o zaman bu videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bütün sorularınıza cevap vereceğim. Birinci soru. Güneş kremimizi nasıl seçmemiz gerekiyor? Güneş kremimizi yüz ve vücut olarak bence ikiye ayırmamız gerekiyor. Özellikle de yüz kremimizi tabii ki yine cilt tipimize göre seçmemiz gerekiyor. Ayrıca da ten rengimize göre. Açık tenlilerin en iyi ihtimalle 50 faktörle güneşe çıkmaları çok uygundur. Ama bu arada buğday tenli ve biraz daha esmer kişilerin 30 faktörle çıkmaları da uygundur. Ama bunlar zaman içinde cilt güneşe alıştıkça faktörleri yavaş yavaş düşürebiliriz. Ne kadar bronzlaşmak istediğiniz tamamen size kalmış. İkinci bir soru da, bu da çok önemli.
güneş kremimizi kaç saatte bir yenilemeliyiz? Aslında bu durum biraz şehir hayatı ya da plajda, havuz kenarında olmakla değişkenlik gösteren bir konu. Eğer ki yoğun bir güneşe maruz kalıyorsanız, plajdasınız, deniz kenarındasınız, mutlaka 2 saatte bir kullanmanız gerekir ve ayrıca her havuzda ve denize girdikten sonra mutlaka tazelenmesi gerekiyor. Ama şehir hayatındasınız ve sürekli güneşe maruz kalmıyorsunuz. O zaman 3 ila 4 saat içinde tazelemek son derece yeterli olur. Güneş koruyucuların etkili olması ve bizim cildimizi gerçekten güneşten korumaları için 15-20 dakika önce sürülmesi gerekiyor ki aktive olsunlar. Ayrıca da şunu eklemek istiyorum. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de güneş kremi bana leke yapıyor. Asla. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Güneş kremi leke yapmaz. Ne leke yapar? Güneş kreminizi iyi dağıtamamanız, belli yerlerde aralıklar bırakmanız leke yapar. Unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Bu çok önemli. Plajda ve havuzda waterproof güneş koruyucuları kullanmanız çok önemli. Çünkü suyun içinde ürünler akıp gidiyor arkadaşlar. O yüzden waterproof kullanın mutlaka. Komün Dünyası'na abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızda lütfen yazmayı unutmayın. Ben haftaya trendleri yakalamaya devam edeceğim. O zamana kadar her ne olursa olsun güzellikler sizinle olsun.